Merhabalar sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeç, ay ve stelyum yengeçlerde dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili yengeç burcu. Umarım sağlığın, sıhhatin, keyfin yerindedir. Bakalım senin için akacak olan enerjiler nelerdir? Bu video 2025 19 Kasım tarihinde yayınlanacak arkadaşlar. Kariyer hayatın, aşk hayatın genel olarak neler akacak? Birlikte bakalım sevgili yengeç burcu. Direkt bir asa dörtlüsüyle başladık. Bakalım nedir diyelim. Şimdi burada bir kutlama var, bir başarı var, bir zafer var. Bir konuyla ilgili sen zaferini ilan edeceksin ama nasıl bir zafer bu biliyor musun? Evet, sonunda bir şeyler oldu. Evet, sonunda ışık gözüktü. Evet, sonunda kara gözüktü ve gücümü elime aldım dediğim bir etkiyle karşılaşmak var. Özellikle geçtiğimiz 4 haftadır ve 4 aydır mücadele verdiğim bir konu. Aslan döneminden beri, Ağustos ayı yani Aslan döneminden beridir mücadele verdiğim bir konu, tamamlanmasını istediğim bir konu. Gücünü eline alma ile ilgili, işinle ilgili, yaşadığın yerle ilgili. Yani burada bir kutlama, bir şenlik, bir rahata erme, bir gücünü eline almak var yani öyle söyleyeyim sevgili yengeç burcu. Bakalım nedir diyelim. Ama şimdi burada tam olarak tamamlanmamış bir şeyler var. Yani birilerine ve bir şeylere karşı çok kızgınsın. Birileri, nasıl bir şey bu biliyor musun? Hani birileri senin gücünü fark ediyor. Gücünü fark ediyor. Sen şimdi diyorsun ki hayatımda bir şeyler tam durulma noktasına doğru geçiş yaptı. Geçiş yaptı. Hani bu nasıl söylenir? Birileri sana zarar veriyor. Sonrasında o zarar vermelerini telafi ediyormuş gibi yapmacık hareketlerde bulunuyor. Seni manipüle ediyor. Senin ayarlarınla oynuyor. Senin psikolojini bozuyor. Sen burada tatlı dilliliğini korumaya devam ediyorsun, ılımlılığını korumaya devam ediyorsun derken birileri yine seni kızdırmayı başarıyor. Yine seni mutsuz etmeyi başarıyor. Hani güler yüzünü çok böyle safmış gibi gören tiplerden bahsediyor sevgili yengeç burcu. Bu yüzden bu kişilere karşı birazcık dikkat et. Birileri seni, evet bir kutlama var, bir başarı var. O kadar mutlusun ki. Bak o kadar mutlusun ki, o kadar mutlusun. Yani böyle bıcır bıcır bir şeysin öyle söyleyeyim. Kendi içinde sen ayrı bir dünyasın gibi düşün. İyi niyetin, şefkatin, merhametin, üretkenliğin. Yani seni böyle bıraksalar hem kendine ışık saçarsın hem etrafına ışık saçarsın. Herkesi ve her şeyi sarıp sarmalayabilecek güce, sevgiye ve merhamete de sahipsin. Ama burada birileri ışığını söndürmek istiyor sevgili yengeç burcu. Bunlara karşı dikkat et diyor. Bu yüzden geceleri uyuyamayabilirsin. Bir söz, bir tını, bir ses, bir hareket, bir şeylerin tıngırdaması birileri birazcık keyfini kaçıracak diyor. Bakalım bu nedir diyelim. İmparatoriçe ama yok yani. Yani böyle bir şeyi başarabilirler mi? Başaramazlar. Bolluğun, bereketin çok yüksek olacak. Tamam, çok güzel. Gayet yani zaten dedim ya sen kendi kendine muhteşem bir şeysin. Bak ortaya bir ürün çıkartabilirsin. Bunun kararını alabilirsin. Kitap yazabilirsin. Eser çıkartabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Dış görünüşünle alakalı. Yeme içme alışkanlıklarınla alakalı. Burada baştan aşağıya değişebileceğin bir sürece doğru geçiş yapıyorsun. Doğurganlığın, üretkenliğin çok yüksek. Aynı zamanda etrafında Boğa ve Başak burcundan kim var bilmiyorum. Bir hanımefendiden gelecek olan bir destek de söz konusu. Bu anne olabilir, kızın da olabilir, anne gibi gördüğün ya da sana anne şefkatiyle yaklaşabilecek, bak anne şefkatiyle, evladın da olsa anne şefkatiyle yaklaşabilecek biri diyor. Bir dişil enerjiden, illa Boğa Başak olmak zorunda değil, sana gelecek olan bir destek var. Hani bedensel olarak yanında olmasa bile onun o enerjisi yetecek, sana bir akıl vermesi, senin arkanda durması, senin söyleyemediklerini söylemesi. Belki sen kimse kırılmasın, kimse üzülmesin diye bir şey söylemiyorsun. Yapıp üzülüyorsun ki aslında içinde kocaman bir kaplan var. Bir hırlasan yıkıp geçersin. O kaya gibi arkanda duran bir güç var senin yani, anlatabiliyor muyum? Aynı zamanda burada onurlandırılmak vardır, bir bolluk vardır, bir bereket vardır sevgili yengeç burcu. Peki bu enerjiler bu şekilde aktı ama devamında ne gelecek? Asıl konu bu derken şimdi arkadaşlar, kariyer, aşk karışık gideceğiz de bazı yengeç burcu arkadaşlarımda şöyle bir şey var. Sen burada birini bırakıyorsun. Bak aşk hayatıyla ilgili bazı yengeç burcu arkadaşlarım hani böyle uzun süredir onun için çaba sarf ediyorum, emek veriyorum. Hani bir yumuşasın, bana bir duygularını göstersin, bir adım atsın dediğim partnerim varsa kaya gibi bu kişi. Özellikle bu kişi
balık, akrep burcundan, boğa, başak, oğlak burcundan ve aslan etkili biri olabilir. Boğa, başak, balık, akrep ve aslan etkili birinden bahsediyor. Çok küçük alt tonlarda da yay çalışıyor arkadaşlar. Eğer aşk hayatında sana tam olarak duygularını akıtmayan bir partnerin varsa, özellikle bu 10 günlük süre içerisinde, en geç 3 haftalık süre içerisinde bu kişiden sana güçlü bir adım gelecek. Çünkü bu kişi bir şeyleri fark edecek. Senin ona ne kadar emek verdiğini, aslında senin onun hayatında olması gereken kişi olduğunu, esas kişi olduğunu, esas kadın, esas partner, esas ortaklık neyse bunu fark edeceğini söylüyor. Fakat bazı yengeçler hani artık evet burada ikiye ayrılıyor. Bazılarınız için ise sen bir şeyleri fark ediyorsun. Bundan bir cacık olmayacak diyorsun ve yoluna devam ediyorsun gibi bir şey var Yengeç burcu. Peki bakalım devam edelim arkadaşlar. Nedir diyelim. Şimdi yine kariyerden devam ediyoruz. Kariyerle ilgili güzel bir gelişme akıyor gibi şu an. Bakalım. Bir toplantı, bir görüşme özellikle bu 10 günlük süre içerisinde, en geç 3 haftalık süre içerisinde ama ben daha çok 10 güne niyet aldım. Ani bir haber ve ani bir gelişme olacak iş hayatınla ilgili. Bir projen onaylanabilir, bir işin onaylanabilir, işinle ilgili oluşabilecek. Hatta işinle ilgili bir yolculuk, bir seyahate de çıkabilirsin. Yani burada kariyerinle ilgili seni önemli ölçüde etkileyebilecek bir haber, bir görüşme, bir gelişmeden bahsediyor. Bazılarınız bununla ilgili yola çıkabilirsiniz fakat burada bir kararsızlık var. Ne yapmalıyım? Nereye gitmeliyim? Nerede yaşamalıyım? Hangi işi yapmalıyım? Hangisini tercih etmeliyim? Böyle bir türlü denkleşemeyen bir şey var. Zaten kariyer ve bolluk bereket olarak bakarsak önümüzdeki süreçlerde de gerçekten sen kendini bulma yolunda bolluğunla, bereketinle, nasibinle yaşayabileceğin bir süreç olacak. Bu bak önümüzdeki 10 gün, 3 hafta, 3 aylık süre içerisinde aşamalı olarak pek çok şey hayatında değişecek. Yine önümüzdeki Aslan Burcu dönemi ve sonrası arkadaşlar aşamalı olarak gerçekten kariyerinde güçlenebilecek bir süreç olacak. Dediğim gibi pek çoğunuz hani ortaya yeni bir şeyler çıkartmak var. Belki de bir eser çıkartacaksın. Herkes kendi mesleğine göre alsın. Bir kararsızlık var Yengeç burcu. Neymiş bu diyelim? Hani bir yanın kalk diyor, şu işi halledelim, şu işleri bir bitirelim diyor. Diğer yanın ise nereye gidiyorsun? Bak burada bir sürü sorumluluklar var diyor. Derken aslan adam geldi arkadaşlar. Şimdi birkaç kart daha alacağım. Ve hani bakacağız bakalım nedir diyelim. Yengeç burcu için. Yasal engeller var arkadaşlar burada. Yani hadi bakalım. Şimdi senin burada uyanman için gerçekten ben bu yengeçlerin merhametini bir türlü anlayamıyorum. Benim annem de yengeç burcu. O mu anne, ben mi anne? Arkadaşlar yani siz düşünün. Anne diyorum bak böyle yapma, bak bu diyorum kötü biri diyorum şöyle böyle. Yok yok yok. Yani yengeçlerin o minnoşluğu, onların o saflığı, iyi niyeti çok çok başka. Şimdi burada yasal yollardan bahsediyor. Sevgili Yengeç burcu bazı engellerden bahsediyor. Engellere karşı dikkat et. Eski iş yerinden oluşabilecek, hani eskiden oluşabilecek sorunlar yine bu 10 günlük süre içerisinde karşına çıkabilir. İşte başkasının eksik yaptığı bir şeyi sanki sen eksik yapmışsın gibi gösterebilirler. Aynı zamanda burayla parayla ilgili konu, burada arkadaşlar parayla ilgili konular, tazminat konuları, hak arayışın, yani birileri senden bir şey kaçırmıştır, onun hakkını arıyorsundur. Burada böyle bazı yasal ve mahkemeli konulardan bahsediyor ve bazı rakiplerinden, düşmanlarından bahsediyor. Eğer burada dengeli hareket etmezsen ki burada bazı Yengeç burcu arkadaşlarım gerçekten haklı olmasına rağmen haksız duruma düşenler var arkadaşlar. Burası ne olacak diyelim? İster yasal konular olsun, ister gündelik hayatında, iş hayatında hakkını araman gereken konular olsun. Bak burada haksızlığa uğrayanlar geçtiğimiz 5 hafta öncesinde, özellikle 3 hafta ve 3 aylık süre öncesinde bir adaletsizlik yaşandıysa, gereksiz yere mahkemeli konular olsun, hayatının geneliyle ilgili ama pek çoğunuzun gerçekten yasal konuları var. Buralarla ilgili rakiplerin önüne geçeceksin ve yepyeni bir başlangıç olacak. Çünkü burada gerçekten seni destekleyenler var. Sevdik, görünen veya görünmeyen sevgili Yengeç burcu. Desteklendiğin bir süreç içerisinde olacaksın. Her şeyden önce adalet senin için işleyecek ve yeni bir yol haritası kendine çiziyor olacaksın. Burada zaten pek çoğunuz sorumluluğun, yükün o kadar çok fazla ki, o kadar çok çalışıyorsun, o kadar çok emek sarf ediyorsun. Bir de kararsızlık var. Hani burada arkadaşlar kararsızlık var.
Hangisini yapmalıyım, hangisini tercih etmeliyim, hangi iş benim için daha sağlıklı olur dediğim bir durum var. Bir taraftan birileri senin kafanı karıştırıyor. Tam bu noktada iç sesini dinlemek çok önemli. Hangisini seçersem bana maddi manevi kazanç getirebilir. Bir kararsızlık içindesin fakat burayla ilgili de özellikle bu 10 günlük süre içerisinde doğru yolu bulacaksın. Ama burada yengeçlerin hala bitmeyen sorunları var yani. Evet burası düzelecek ama yani evet kökten bitiyor arkadaşlar. Ve kupa ikilisi. Kökten bitiyor Yengeç Burcu. Tüm bu saydığım engeller, sorunlar var ya, işin, kariyerin, oturduğun yer, uğraş verdiğin kişiler, durumlar, arka planda ve alt tonda çalışan düşmanlar, düşmancıklar, neyse bunlar. Buralarla ilgili artık bir şeyler kökten bitiyor. Çünkü gerçekten bak seni destekleyen biri var. Yay etkisini aldım. Yay, Aslan ve Boğa, Başak burçları, Balık, Akrep burçları. Bu kişilerden sana gelecek olan önemli bir destek var. Sesini çıkartamadığın, hem sesli olarak da hem fiziki olarak da hem de manevi olarak da çıkartamadığın nokta, hani kişiler vesiledir, gelen Rabbimizdendir arkadaşlar. Burada kesinlikle artık her şey bir tatlıya bağlanıyor ve son ayıklamaları yaşıyorsun ve sonrasında bir iç huzur. Kariyer hayatınla ilgili karar veremediğin bir konu varsa Yengeç Burcu, burada artık gerçekten aşkla yapabileceğin bir şey. İkili birliktelikler, ortaklı işler, anlaşmalar, ağız tadıyla yapmak deriz ya. Yaptığımdan zevk alıyorum ya. Zevk alarak yapıyorum, aşkla yapıyorum deriz ya, böyle bir sürece geçiş yapacaksın. Güzel bir anlaşma, güzel bir işbirliği. Bazınız arkadaşlar bir işi bitirip yeni bir işe, yeni bir anlaşmaya imzanızı atabilirsiniz. Yaptığım işten memnunum diyorsan orada bir seviye atlamak var Yengeç Burcu. El sanatları, elinin lezzeti, yeme içme sektörleri aynı şekilde. Sanatla ilgili konular, arkadaşlar şifacılıkla ilgili konular. Tüm bu meslek dalları var diyebilirim ama çok önemli değil. Herkes kendi hani meslek çok şart değil arkadaşlar. Bir ürün tanıtmak, satmak da olabilir aynı şekilde ama sanat vurgusunu çok aldığım için özellikle onları söylemek istedim. Böyle bir durum var sevgili Yengeç Burcu güncel enerjinde. Aşk hayatı ile ilgili yalnız olan arkadaşların birden fazla seçenekleriniz karşınıza çıkabilir. Bu da birazcık sizin kafanızı çok karıştırabilir. Burada aynı zamanda birine karşı o kadar yoğun duygun var ki, bakın özellikle yalnızlar için söylüyorum. Ama kafan çok karışık. Hani böyle karşılıklı olarak ya bir şey var onda hissediyorum dediğim bir partner varsa ondan artık bir adım görmeye başlayabilirsin sevgili Yengeç Burcu. Ama burada çok fazla ön yargılar var, çatışmalar var, dış etkenler var. Bu ilişkiyi başlatırsak ne olur ne olmaz gibi durumlar var. Gururlar var, gurur, ego, kibir, yanlış anlaşılmalar var. Bazılarınız sıkıntılı bir ilişkiyi bitirebilirsiniz ve yepyeni bir ilişkiye geçiş yapabilirsiniz. Bundan önceki iki burçta da buna benzer bir şey çıkmıştı. Bazılarınız ise artık buradaki hani neyse bu belirsizlik, neyse bu tıkanan şey ki başkalarının engel olduğu bir durumdan bahsediyor. Buraları artık dönüşüyor ve bir kavuşmadan bahsediyor arkadaşlar. Bakalım diğer kartlardan ne gelecek diyelim. Buraya kadar geldiysen, abone değilsen lütfen abone olmayı unutma sevgili Yengeç Burcu. Etkileşim, çekici cazibe, yoğun tutku ve arzulamak güzelliğin üst noktada olacak. Gerçekten birileri senden çok etkilenebilir. Aşkımı bakın Aslan'ı 2 kere aldık arkadaşlar. Aşkımı itiraf etmek istemiyorum, duygularımı tutmak istiyorum diyen birileri varsa dayanamayabilir, senin cazibene dayanamayabilir sevgili Yengeç Burcu. Kendine güvenmek, güç ve cesaret, olayları yönetmek. Gerçekten içinden bir kaplan çıkacak sanki yani. Bir kükreyeceksin. Kükremen de gerekiyor zaten. Kelebek, olgunlaşmak, dönüşmek. Hayatında ciddi değişimlerin yaşanması diyor. Bakalım dişil enerjiden ne gelecek arkadaşlar? Şöyle bir karıştıralım. Kırılganlık uçurumu, yaraların kanar ve duygularını zayıflatır. Sakinleşmek ve dinginlik bulmak için kendine zaman ayır diyor. Birazcık deniz kenarında zaman geçirmek, dinlenmek, olaylara farklı bakış açısıyla yaklaşmak önemli olacak senin için. Ve yaşam tohumu, bugün hayatını ve enkarnasyonunu tam olarak yaşamaya karar ver. Yaşa diyor, gönderdiğimi yaşa diyor sevgili Yengeç Burcu. Bakalım ne gelecek diyelim. Ve huzur gardiyanları, her andan bilinçli olarak zevk al ve huzur kalıcı olarak hayatında yer bulsun diyor. Bakalım melek kartlarımızdan ne gelecek? Yüreğindeki işi yap. En son ne söylemiştik? Aşkla yapabileceğin bir şey demiştik ve kararsızlıktan bahsetmiştik ya.
Aşkla yapabileceğin iş, oradan bereket gelecek diyor. Yüreğindeki işi yap, bereketi gelecek diyor. Daha ne desin yani? Her şey güzel, kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Zorun kolaylaşsın. Hepimizin zoru kolaylaşsın. Yıllardır söylediğim gibi sokak hayvanlarını ve kimsesiz çocukları unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kal.